Şimdi rinoplasti planlanırken en çok nelere dikkat edilmeli? Burada dikkat edilmesi gereken şeyler değişiyor. Bir, tıbbi açıdan dikkat edilmesi gereken durumlar var burun estetiğinde. Benim en çok dikkat ettiğim şey hastanın istekleri gerçekçi mi, gerçekçi değil mi? Ya da hastanın istediği burun ileride hastaya bir fonksiyon kaybına, yani bir nefes alma sıkıntısına neden olur mu? Olmaz mı? İkincisi, hastanın istediği şey yüzüyle çok uyumlu mu? Yani sıkıntı yaratır mı, yaratmaz mı? Benim kendi felsefemde şu burun estetiğinde hastanın istekleri ön planda. Hasta ne istiyor? Yani daha doğal burun istiyor, daha kalkık burun istiyor. Ona göre planlamak. Benim kendi ölçeğim o. Burada devreye giren şey şu. Hastamız mesela farklı bir şey istiyor ama yüzüne çok uymayacak ya da çok sıkıntılı bir durum olacak. Biz bu konuda uyarıyoruz hastayı. Diyoruz bakın bu böyle bir sıkıntı yaratabilir. Farkında olun, farkındalığınız olsun bu konuda, sorun oluşturabilirsin için diyoruz. Hastamız onu önemsiyor genelde ya da dikkate alıyor. Ben hekim olarak burada tıbbi açıdan bir sıkıntı çıkarıp çıkarmayacak durumları belirtip hastaya ona göre yönlendiriyorum ama yani tamam, yüzü uygun bir burun herkes için çok kullanılan bir tabir. İşte yüzüme uygun olsun anatomik ölçüler ama burada hasta isteklerini de önemsemek lazım. Hastanın yüzüne mesela daha doğal bir burun gidecekken anatomik olarak hasta görsel istiyor ve küçük kalkık bir burun istiyor. Dolayısıyla siz ona doğal burun yaparsanız mutsuz olacak. Küçük kalkık istiyoruz ama küçüklük ve kalkıklığını ona göre konuşuyoruz. Benim için temel felsefe hastanın istekleri. Yani siz hastanın isteklerini yapmadığınız sürece isterseniz anatomik ölçü, bütün anatomik kurallara uygun bir burun yapın. Yani o hasta mutlu olmadığı sürece bir anlamı yok. Burada önemli olan hastamızın gerçekten ne istediği, bu isteklerini tıbbi ve anatomik olarak ayarlayabilmek önemli olan.